İyi akşamlar. Bugün 11 Nisan Bir Paranın Yönü programında daha birlikteyiz. Borsa Uzmanları Derneği katkılarıyla Kanal 34 için hazırlıyoruz. Bu akşam yeni bir platformda daha sizlerle birlikte olacağız. Twitch TV'de Faruk Badi birazdan aşağıda yazılacak. Göreceksiniz, reji yazacak. Oradan da bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yine bir WhatsApp hattımız da ekranda görünecek. Oradan da sorularınızı iletirseniz elimizden geldiğince programın son 10-15 dakikasında cevaplayacağız. Efendim, bugün burada sizlerle Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Ali Aydemir, Başkan Yardımcısı Finteknik.com'un sahibi Mehmet Tafralı, Dalfin Finansal Çözümler şirketi sahibi Mustafa Aşkın, yine ekonomist Ali Bahçıvan ve ben Sibel Bayraktar, Doktor Sibel Bayraktar sizlerle birlikte olacağız. Bu bir saati dolu dolu geçirmeye çalışacağız. Hem geçtiğimiz haftadan bahsedeceğiz, hem önümüzdeki haftalara ilişkin beklentileri sunacağız. Teknik analizden, piyasalardan, dünyadan, Türkiye'den, kripto paralardan her şeyi konuşmaya çalışacağız. Sorularınızı bekliyoruz. Şimdi bu hafta baktık ne haftasıymış diye. Bu hafta turizm haftasıymış. Bu sene Rusya ve Ukrayna'da olanlar malum. İnşallah tahmin ettiğimizin çok daha iyi, tahmin ettiğimizin üstünde gelirler alalım turizmde. Fakat bu savaşın bitmesi dileğimiz var bu konuda. Ben sözü hemen Ali Aydemir Bey'e veriyorum. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de tüm yatırımcılarımıza ve bizleri izleyen tüm kişilere iyi, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Bol kazançlı bir hafta diliyorum. Gerçi sistem sıkıntılı genel olarak ama sermaye piyasaları ciddi anlamda hareketli ve tek hareket etmeyen, geride kalan piyasalar sermaye piyasası borsalar olmuştu. Bu da belli bir süredir ciddi anlamda bir hareket halinde. Onun için bol kazançlı hafta dedim. Herkesin parası çok olsun, çok bol olsun. Çok mutlu ve huzurlu bir ülkede yaşayalım istiyorum. Geçtiğimiz programlarda da sürekli burada gündeme getiriyorduk. Bizim şirketlerimiz ve sermaye piyasası da borsada işlem gören şirketlerin tamamı ciddi anlamda ucuz olduğunu söylemiştik. Burada işte döviz belli bir fiyata gitmişti. Altın ve diğer sermaye piyasası araçları ve enstrümanlarda piyasalarda ciddi anlamda bir hareket vardı. Fakat borsa ciddi anlamda geride kalmıştı. Geçtiğimiz hafta söylemiştik, işte ben başka yaptığım programda da belirtmiştim. Sermaye piyasasında işlem gören şirketlerin bazıları 3 yıl ve 2,5 yıl gibi bir süre içerisinde yıllık yaptığı karlara eşit değerde bir para kazancı vardı. Mesela 7-7,5 milyar dolar sermayesi varken 2 milyar dolar civarında yıllık karlar var. Yani bu şirketlerin fiyatları buralarda olmaz. Geçmiş dönemlerde bizlerin daha önceki yıllarda ve dönemlerde sermaye piyasasına 1990 yılından itibaren ben sistemin başından beri piyasalarda çalıştığım için 1986 yılından bugüne kadar sistemin içindeyim. Çalışan ve sistemi takip eden kişi olduğum için bizim piyasamıza 1990 yılından itibaren yabancılar gelmeye başladı. Bu süreç içerisinde ki bu kadar şeyin düşük olduğu bir dönem ilk defa yaşadık ve hala yabancı çıkışı devam ediyor. %36'lara düştü. Yabancı yatırımcıların yatırdığı fonlar düştü diyoruz burada. Hem fonlar düştü hem de bizim yatırım ürünlerimize talepleri azaldı. Yani buradan çıkış yaşanıyor sürekli. Geçen hafta en düşük seviye 36,71'di. Şu anda da 36,84 bazında bir yatırımcı sayısı var ama bunların bir kısmı bizdeki stratejik yatırımcılar, yani sabit yatırımcılar olduğu için bunlar da sermaye piyasasının günlük
ve likit girişi olan piyasaların içinde tutamıyoruz, göremiyoruz. Neredeyse yabancı yatırımcı çok daha aşağılarda sistem içerisinde. Buradan sonra sistemin bizim kendi fonlarımız, portföylerimiz ve yerli yatırımcılarımız sayesinde sermaye piyasası hareket ediyor ve yukarıya doğru devam ediyor. Bir süre daha burada bizim beklentimiz yukarı yönlü şekilde şu andaki sistem içerisindeki şirket beklentileri. Bunları destekleyen bazı şeyler var sistem içerisinde. İşte önümüzdeki dönemde geçtiğimiz süreç içerisinde sanayi şirketleri ve diğer şirketler ciddi anlamda hareket halindeydi. Ve belli bir yere kadar likitte oluşturup endeksimiz sınırlı kalıyordu. Fakat şu andaki çıkışta hem sanayi şirketlerimiz hem getirisi yüksek olan şirketlerimiz, bir de bunların yanına finans şirketleri de şu anda eklendi. Bankalar çok uzun yıllardır hareket etmiyordu. Neredeyse defter değerlerinin 1/3 oranında işlem görüyordu. Biz piyasadan şunu biliyoruz, yıllardır gördüğümüz süreç içerisinde defter değeri olan hangi fiyattaysa defter değeri şirketlerin muhakkak er veya geç o şirketler defter değerine ulaşırlar. Bu bir kaçınılmaz şeydir. Altındaysa. Evet, yani muhakkak o defter değerine ulaşırlar. Onun için finans şirketlerinin de sistem içerisinde yer alıyor olması, bu şekilde hareket ediyor olması piyasalarımız açısından sevindirici. Fakat sıkıntılı bir durum var. Yatırımcı sayımız artmıyor. Yatırımcı sayımız sabit. Ali Bey, sözünüzü kestim. Defter değerine ilişkin mesela bir örnek verebilir miyiz? 10 lira diyelim defter değeri. Hisse senedi fiyatı ne kadar olsun? Bir örnek verelim izleyicilerimize. Defter değeri şu. Sizin öz kaynağınız var. Öz kaynak bölü ödenmiş sermaye. Yani varlıklarınızın, öz kaynağınızın bölü ödenmiş sermaye defter değerini oluşturuyor. O para sizin paranız. Geçmiş yıllarda da biz şirket yıllarda ve diğer programlarımızda da bu öz kaynakları ödenmiş sermaye haline getirip şirket sermayenin daha güçlü olmasını sağlayalım diye bu şekilde bunu da sürekli programlarımızda anlatmaya çalıştık. Bunun için geçmişten gelen bazı mesela çimento şirketleri var, holdingler var. İşte bunun yanında buna İsim benzer vermeden çok bir tane örnek verebilirsiniz bize mesela. İsim vermeden nasıl olabilir? Mesela Konya Sıkıştırdım Çimento. sizi. Konya Çimento var hatırladığım, bir manifestasyon şey olmasın da 25 yıldır bedelsiz sermaye artırımı yapmadığını biliyorum. Bunu 5 yıldan sonra sermaye piyasası zorlayıp buna benzer birden çok şirket var. Varlıklar bölü Yani öz kaynaklarını ödenmiş sermaye haline getirip şirketin fiyatını daha düşük yapıya oluşturup piyasadaki olan birden çok yatırımcının daha çok alım satım yapması sağlanabilir. Burada sistem içerisinde daha çok yatırımcının belki bu yolda gelmesi sağlanabilir. Bu şekilde biz bunu işte 500 bin lira, 600 bin lira veyahut da 100 bin lira bir hisseye verilmiyor ama 2 lira, 3 lira, 5 lira olduğu zaman daha çok küçük yatırımcı, daha çok şirkete piyasa, likitte sağlayan firmalar sistem içerisine gelip burada işlem yapabiliyor. Veyahut da bu kaynaklarda sistemi şey olabiliyor. Yani yatırımcının daha fazla gelmesi, sistemle ilişkili olması sağlanabiliyor. Onun için buradaki önümüzdeki dönem içerisinde biz tekrar piyasanın daha devam edeceğini, çok da hala bizim piyasamızın ucuz olduğunu ve sermaye piyasalarında sürekli isabetli ve düzgün yatırımlar yapıldığı zaman tüm diğer kazançlara eşdeğerde ve daha fazla yatırım yapılan para kazanılacağını ben kendi yaşamımda gördüm ve bu şekilde de olabileceğini düşünüyorum bundan sonra da. Bu bir sistem. Aslında kimsenin bakmadığı zamanlarda bir anda borsa yukarı çıkıyor. Artık buradan bir şey olmaz dedikleri zamanda yatırımcıların biraz öbür taraflara mı yönlensek dedikleri zamanda Vallahi hep Amerika diyoruz işte, buradaki işte Soros gibi, Warren Buffett gibi ve buna benzer kişiler şunu diyor. Biz sokakta sıkıntıyı gördüğümüz, problemi yaşadığımızı gördüğümüz an diyor paramızı götürüp bu tür şeylere yatırırız, hisse alırız diyor. Yani bu şekilde ve paraları da bu yöntemlerle, bu yollarla kazanmışlar. Portföyler oluşturmuşlar.
Bu şekilde dünyanın en büyük zenginleri haline gelmişler burada. Hem şirketlerine sistemle paylaşarak bir diğer yandan da kendi portföylerini burada sistem içerisinde tutarak bu tür paraları kazanmışlar. Bizim tek sıkıntımız sistemi, sermaye piyasalarını yeteri kadar tanıtamamış olmamız ve yeteri kadar yatırımcı sistemle buluşturamamış olmamızdan kaynaklanan bir durum. Yatırımcılara önem verilmesi gerektiğini, yatırımcıların haklarının korunması gerektiğini, güvence oluşturulması gerektiğini ve bundan sonra sermaye piyasalarına ilginin daha çok olacağını, daha fazla yatırım yapılacağını, daha fazla şirketlerin istihdam sağlayabileceğini düşünüyorum. Ben Türkiye sermaye piyasalarının, Türkiye'nin tekrar ayağa kalkmanın, var olmanın tek yolunu da sermaye piyasalarına geçtiğini düşünüyorum. Bu şekilde bir yapılanmanın hayal ediyorum, en azından yapması için de olması için ne gelmesi gerekiyorsa da bu konuda sistemin içinde olmaya devam edeceğim. Devam etmeye çalışıyorum. Ne güzel, ne mutlu. Peki. Aslında bugün önemli bir gün. İzleyicilerimiz de bunu biliyor. Bugün borsa tüm zamanların en yüksek değerini buldu. Öğlen olduğu sırada akşamüstü biraz daha durgunlaştı. Şimdi bugün özel bir gün aslında. 11 Nisan 2022 bu anlamda özel. Şimdi biz birazcık bu konuda Mustafa Aşkın, Dalfin Danışmanlık, Mustafa Aşkın Bey'le de bir konuşalım. Bakalım bize Mustafa Bey neler söyleyecek. Nasıl, geçen hafta yine çok güzel yorumlar yapmıştı sağ olsun. Mustafa Bey'den alalım görüşlerini. Merhabalar Süreyya Hanım. Merhaba, iyi akşamlar. Yayındayız Mustafa Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Bugün izleyicilerimiz bir tarihi gün sonrasında sizin yorumlarınızı bekliyorlar. Evet, borsamız geçen hafta da konuşmuştuk. Kendi dinamikleri içinde oldukça canlı ve yukarı doğru gitme eğiliminde. Tabii evet. Bunda makro anlamda baktığınızda enflasyona karşı kendisini koruma aracı olarak kullanmak isteyen yatırımcıların çokluğu da yadsınamayacak kadar fazla. Çünkü reel anlamda faiz getirisi yok ülkemizde. Bu da özellikle hem gayrimenkul hem de menkul kıymetleri olan talebi bir bakıma biraz daha körüklüyor. TL bazlı baktığınızda rekorları kırıyoruz. Son bir yıllık periyot içinde de zaten 1400-2400 bin puanlık oldukça hızlı bir rally söz konusu. Ne kadar devam edebilir sorusuyla bugün çok karşılaştık. Ben geçtiğimiz haftalar ifade etmeye çalıştım. Biraz hızlı gittik. Dinlenmesi ve biraz düzeltme ihtiyacı içinde. Soluk alacak. Evet, biraz soluk alması gerekiyor daha sağlıklı olabilmesi için. Yoksa biliyorsunuz sizler de oradaki değerli arkadaşlarım da hiçbir zaman borsa ilelebet yukarı çıkmaz, ilelebet de düşmez. Tabii. Ara sıra yapacağı düzeltmelerle insanlara fırsatlar verir her iki yönde de. Dolayısıyla yatırımcıların bunu göz ardı etmemesi gerekiyor. Bankacılık sektörü ucuz kalmıştı sanayi sektörüne göre. Orada bir hareketlenme oldu. Ama yine biz bizeyiz. Yabancı yatırımcı sayısı ve yabancı alışı satışı oldukça düşük. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmemek lazım. Makro anlamda baktığımızda bu hafta Merkez Bankası'nın faiz politikası ile ilgili kurulu toplanıyor. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yine faizle ilgili açıklamaları olacak. FED bölgesel başkanlarının yine şahin açıklamaları var. Ben yine yatırımcılara şuna dikkat etmelerini rica ediyorum. Özellikle FED'in faiz politikası ve parasal sıkılaştırılması o kadar sert ki piyasa bunu hiç yapmadı. Ne biz ne dışarıdaki. Tahvil piyasaları oldukça hareketli. Özellikle 5-10 yıllıkların Amerika'nın baktıklarında oldukça yüksek seviyelere geldi. Biraz da durgunluğu fiyatlıyor tabii. Bu faiz maliyetleriyle riskli varlıkları ne kadar daha taşıyabilir piyasadaki aktörler, ona çok dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla onu da izlemekte fayda var. Anladım. Peki bizim enflasyonumuz
ve onların enflasyonu hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Enflasyon oranları dünyada. Tabii bizim enflasyonumuz çok yüksek. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. %61 TÜİK rakamına göre. ÜFE %115. Yani ÜFE'yi baz alırsak hiperenflasyonist bir eğilim söz konusu. Dolayısıyla bunun hızlıca aşağı gelmesi lazım. Ama aşağı gelmesi için biraz daha sıkı para politikası uygulamak ve biraz daha maliye politikalarını sıkılaştırmak gerekiyor ama biz son zamanlarda baktığımızda bunun tersinde bir hareket görüyoruz. Sıkılaştırma yerine biraz daha gevşeme eğilimi söz konusu. Bu trendle de enflasyonun kolay kolay aşağı gelmesi ne yazık ki çok mümkün değil. Hakikaten cidden enflasyonu aşağı düşürmek amacıyla bir politika değişikliğine ihtiyacımız olduğu çok bariz olmaya başladı. Bir bakıma biz hani enflasyonu kendi haline bıraktık. İlerleyen zamanda nasıl olsa düşer gibi bir halimiz var. Yabancı da böyle algılıyor. Yaptığımız zaman zaman konuşmalarda. Dolayısıyla aynı 2000'li yılların başında olduğu gibi daha sert enflasyonla mücadele politikasını uygulamamız gerekiyor. Dünyaya baktığımızda ise dünya bu konuda daha kararlı. Daha sıkı para politikasını uygulamak için adımlar attılar. Ve yavaş yavaş bunun da semerelerini görüyorlar. Çok tipik bir örnek vermek istiyorum. Bakın Rusya-Ukrayna savaşında Rus Merkez Bankası 9 olan politika faizini 20'ye çıkardı. Ve rublenin değer kaybını önlemeye çalıştı ve başardı. Bazı aldığı önlemlerle birlikte. Evet, çok başarılıydı. Kabul etmek lazım. Evet, ruble şu anda savaştan önceki seviyesinin üstünde. Dolayısıyla hani etkin para politikasını kullandığınızda kısa sürede sonuç alabileceğinin en tipik örneklerinden bir tanesi olarak kayda geçmiş durumda görünüyor. Evet, tabii onun bir gücü vardı. Rezerv para oldu iyice ruble. Diğer paraları kabul etmiyorum. Altın ya da ruble dedi. Evet, o politikayı destekleyen bir adım oldu. Özellikle petrol satışlarında, doğalgaz satışlarında altın veya ruble karşılığı bu işi yapabilirim dedi. Hatta Macaristan'da kabul etti bu hafta. Evet. Bir de rubleyi altına endeksledi. Kendince mantıklı adımlar attı. Üstelik altın cinsinden de fiyatı düşük tuttu. Ons parası, ons fiyatı üzerinden, evet. Aynen öyle çok oldu. Çok güzel bir uygulamaydı hani gerçekten. Etkinlik anlamında dikkat edilmesi gereken, hatta belki ileride akademik anlamda araştırılması gereken konulardan bir tanesi. Evet, güzel örnekler bunlar. Ben teşekkür ediyoruz. Ali Bey'in bir sorusu var size. Buyurun Ali Bey. Mustafa Bey'e şeyi sormak istiyorum. Bu önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın toplantısında 19 tane kurum, 16 tanesi faizi serbest tutacağını söylemiş. Sizin burada düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Bir de cari açıkta yıl sonu en düşük 32,5, en yüksek de 55 milyar dolar gibi bir cari açık beklentisi yapılıyor. Bunu nasıl, yani farklı bir şekilde veya beklentiniz nedir burada? Bununla ilgili tekrar bir açıklama verirseniz memnun olurum. Sohbet ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Ali Üstad'ın söylediği gibi esasında pek çok kurum faizlerle ilgili, politika faiziyle ilgili değişiklik beklemiyor Merkez Bankası'ndan. Bu da genel politikasına uygun olarak hareket ettiğini göstergesi anlamda bakıyorsunuz. Tabii şimdi teoride yapılması gerekenle pratikte yapılması gereken arasında bir fark var Türkiye'de. Yani pratikte daha farklı bir yöntem uygulanabilir ama pratikte şu anda biz faizi bu seviyelerde bırakıyoruz ama politika faizinin 19 olması demek piyasadaki faizin 19 olması demek değil. Bugün gösterge tahvile bakıyorsunuz 25'lerde. Türkiye Eurobond cinsinden 8.62 ile borçlanıyor. Dolayısıyla politika faizinin etkinliği de neredeyse yok olmuş durumda. Ne yazık ki para politikası anlamda baktığınızda muhtemeldir ki yine sabit bırakacak. Diğer yandan baktığınızda ikinci soru neydi Ali Bey? İkinci soru. Cari açıkla ilgili en düşük 32,5, en yüksekte 55 milyar dolar bekleniyor. Cari açığa baktığımızda evet yüksek bir cari açık gelecekmiş gibi görünüyor. Malum biz daha önce şöyle bir teori ortaya atmıştık. Cari fazla verecektik. Bu cari fazlayla dolar elde edecektik veya yabancı para birimi. Bununla döviz artışını önleyecektik ve böylece
para politikasını daha etkin kullanabilecektik. Ama son 4-5 aylık periyot gösterdi ki özellikle enerji girdilerinin yüksek maliyetli olması nedeniyle cari açık oldukça fazla bir seviyede, tempolu bir seviyede artıyor. Benim yıl sonu tahminim 35-40 milyar dolar civarı arasında bir cari açık olması yönünde. Bu da bizim bir önceki teorinin ne yazık ki çalışmayacağını gösteriyor. Maalesef. Dolayısıyla Türkiye'nin ne yazık ki dış borçlanma ihtiyacı da bu bağlamda artmış gibi görünmekte. Evet Ali Bey, başka bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Bu kadar. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir hafta olsun inşallah kalan kısmında. Hoşçakalın. Sağ olun katkılarınız için. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet. Dostlarla konuşmak, sohbet etmek, soru sormak, cevap almak güzel şeyler bunlar. Şimdi burada ben bu hafta birçok habere baktım. Bir tanesi esasında Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda enflasyon. Bizim en önce enflasyonun üstüne durmamız lazım. Çünkü enflasyon sosyal tabakaların birbirinden uzaklaşmasını, gelir dağılımının daha da kötü bir hal, daha da adaletsiz bir hal almasını sağlıyor. Korkut Barata hocamız şöyle demiş, toplumsal çöküntünün eşiğindeyiz demiş verdiği bir demeçte. 6 ayda bir enflasyonun telafi edilmesi maaş artışlarıyla kesinlikle bu sorunu çözmez demiş. Asgari ücret, emekli maaşı, memur maaşı toplu sözleşmeyle belirlenen tüm maaşlar ayrıca tarıma verilen sübvansiyonla birlikte ele alınması gerekiyor demiş. 6 ayda bir yapılan ayarlamayla halk kitleleri buna dayanamaz, toplumsal çöküntünün eşiğindeyiz demiş. Ve Türkiye'de emeğiyle geçinen, sabit gelirle geçilen insanların hemen hemen tümü kaldıramayacağı kadar büyük bir bunalımın altına doğru, dibine doğru sürükleniyor demiş. Biz geçen hafta konuştuğumuz zaman Türkiye'de şu an bankaların karının bir önceki yıla göre %323 arttığını söylemiştik. Halbuki takipteki kart ve kredi borcundan dolayı takip edilen kişi sayısı da geçen sene 73 bin kişiyken bu sene %204'lük artışla 222 bin kişiye ulaşmış. Bu tabii çok acayip bir büyüme. İki taraf için de çok dengesiz büyüme. Korkut hocamız da biz de bu konuda bir dengesizlik olduğunu görüyoruz ve buna bu feryadına toplumun bir dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Biz burada yatırımdan konuşuyoruz. Güzel şeylerden konuşuyoruz. Değişik yatırım araçlarından konuşuyoruz. Bunların içinde hisse senetleri var, sabit getiriler var, kripto paralar var, her şey var. İşte döviz var, gayrimenkulü konuşuyoruz zaman zaman ama en önemlisi şu an halkımızın huzurlu, mutlu evinde oturabilmesi. Beslenme ile ilgili alarmlar var. Beslenmede eğer çocuklarımızı, yeni nesli, yeni jenerasyonu iyi besleyemezsek IQ'su düşük bir jenerasyona sahip olacağız önümüzdeki yıllarda demektir bu. Beslenme ile zeka oranının birebir ilişkili olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu söyledim. Burada bir şey ilave edebilir miyim tabii ben? Ali Bey. Şimdi enflasyon demek daha basit bir şeyle bunu tam algılaması için söylemek istiyorum. Bizim zararımız demek. Yani cebimizdeki paranın her gün eksiye geçmesi, erimesi demek. Yani bugün 100 liraya alabildiğim şeyi yarın 110 liraya, 120 liraya alıyorsam bunu alamıyorum. Alım gücüm sürekli azalıyor ve sıkıntıya giriyorum demektir. Biz toprakları ve tarım arazileri bol olan, yetiştirme oranı çok yüksek olan bir ülkeyiz aslında. Yani tarıma ciddi anlamda destek verilmeli, tarım desteklenmeli ve buradaki daha fazla üreten bir toplum haline gelebilmeliyiz. Yoksa sıkıntılarımız gün geçtikçe daha çok artacak, daha çok çoğalacak ve buradaki sistemin tekrar dizayn edilmesinin en büyük yollarından biri de tarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarım ürünlerinin büyük çoğunluğunu yurt dışından döviz bazında para ödeyerek alıyoruz. Hem cari açımız giderek açılıyor,
hem de halkımızın geçim sıkıntısı ve problemi daha çok çoğalıyor. Onun için bu konuda biraz daha destek verilmesi, ama bunun da dönemleri var. Yani mesela buğdayın bir ekim dönemi var. Ayçiçeğinin bir ekim dönemi var. Pirincin. Arzı Bu dönemlerde daha önceden 3-5 ay önceden veya 1 yıl önceden bu planlar, projeler yapılıp uygulanması lazım. Bu önümüzdeki yıl için eskiden ve bu yıl yapılırdı. için. Evet. Tarım İl Müdürlükleri çok aktif çalışmak zorundalar. Devlet Mahsulleri Ofisi aynı şekilde. Evet. Devlet Planlama Teşkilatı bu konuda yeni ismiyle olan birimi, Kalkınma Bakanlığı'nın da bu konuda raporlar hazırlayıp bunların uygulamaya konulması Bizim gerekiyor. ülke olarak, vatandaş olarak bunlara çok acil ihtiyacımız var. Bunlar yapılması çok gerektiğini düşünüyorum. Veya İlk buna işimiz o. planlar, projeler Enflasyon ve yapılıp ve bunlar sistemde uygulanması Evet. gerekirse. Bunu aslında herkes söylüyor. Toplumun her kesiminde, her görüşündeki kişiler söylüyor. Biz de bu programda ona bir değinmiş olalım istedim. Şimdi bizim daha önceki programlarımızda yine Borsa Uzmanları Derneği Başkan Yardımcımız Mehmet Tafralı demişti ki mutlaka tavan fiyat uygulaması lazım devletin. Tavan fiyat uygulaması yapılmazsa daha ileri gidecek birçok fiyatlar demişti. Devletin uygulayabildiği piyasaya müdahale yöntemlerinden biri taban fiyat uygulaması biliyorsunuz. Şimdi bu hafta bir yeni haberde 20 üründe fiyat sabitlemesi getirileceği konusunda çalışmalara başlanması idi. Örneğin özellikle yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi ve temizlik malzemeleri gibi ürünler için çalışma yapılıyor şu an. Mesela 16 liralık bir ürünü 10 liraya alabilmesi sağlanacak kitlelerin. Bu konuda satıcılarla, marketlerle görüşülüyormuş. Gelişmeleri takip ediyoruz tabii ki bizler de. Bu hafta bir ilginç gelişme daha oldu. Onu da söyleyelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp olan 128 milyar dolar rezervin araştırılmasına yönelik yapılan suç duyurusu için soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Başsavcılık soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanı'nın yazılı başvuruda bulunması gerektiğini iddia etmiş. Ve yine şimdi Mehmet Tafralı'ya bağlanacağız hemen. Bir küçük not. Birçok haber var aslında ama bu çok önemli. İnşaat maliyetleri, gayrimenkul sektörüne gelelim. İnşaat maliyetleri Şubat'ta yıllık %90.27 artmış. Şubat'ta Türkiye'de 97.587 konut satılmış, 18.752'si İstanbul'da satılmış. Yani 5 konuttan biri diyelim. Yabancılara Şubat'ta yaklaşık 4.600 konut satılmış. Bu bir bilgiydi. İnşaat maliyetlerinin bu kadar artması ardında bir haber daha var. Çimento. Türk Çimento'nun açıklamasına göre çimento ihracatı toplam üretimin %31'ini buluyor. Hatta bu konudaki bazı uzmanlar çimento ihracatının yasaklanmasını, kısıtlanmasını düşünenler var. Çünkü içeride fiyatlar bu kadar yükselirken 100 birimlik üretimin 31 birimi ihraç edilsin istemiyorlar. Yine çimentoda da üretim Ocak'ta %14,5 düşmüş, satışlarda %22 azalmış. Aslında bir son şey de şu, beton maliyeti son 2 yılda 4 katına çıkmış. Gayrimenkulle ilgili izleyicilerimizin dikkatine sunalım bunu. Bir şey daha, Tebernüş Kireççi paylaşmış yine. Gayrimenkul fiyatları %20'den fazla artmış Kanada'da. Bizde de biliyorsunuz aşırı bir artış var gayrimenkul fiyatlarında. Bütün fiyatlarda olduğu gibi. Kanada'da %20'yi geçince bu artış devlet müdahale etmiş. Yabancılara satışı yasaklayacakmış, şu anda bu konuda çalışma yapıyor. Aslında bizim mevzuat yapıcılarımıza, yöneticilerimize de bunu buradan duyurmuş olalım.
yabancılara satışı yasaklayacağı konusunda çalışma yaptığını, Kanada'nın duyurmuş olalım. Şimdi Mehmet Tafralı'ya bağlanalım. Bu hafta teknik analizde şimdi bu çıkış nereye gidiyor? Bakalım bizimle neler paylaşacak bu rekor haftasında. Bakalım neler söyleyecek bize. Hem altını, hem doları, hem borsayı, hem Brent'i bizim için inceliyor her hafta. Efendim? Merhaba, yayındayız. Mehmet Bey, nasılsınız? İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu hafta bizim için neler hazırladınız? Yine teknik analiz. Buyurun. Yani borsa yani önceki haftalarda da belirttiğimiz gibi yükselişine devam ediyor. Haftaya 2.33 filmle 2449 kapattı endeks. Geçen hafta da söylemiştik. 2415'in üstünde kapanışlar daha da yukarı taşıyacaktır. Endeksin destekleri şu anki desteği 2373, 2331 ve 2241 seviyeleri. Dirençleri 2423. Şu an onun üstündeyiz ama 3 gün üstünde kapanış yapması gerekiyor bunun teyit edilmesi için. Hangisi için söylediniz bunu? Endeks. Endeks için. 2423 2449 kapattı. Yani biraz üzerine kapattı. Yarın muhtemelen 2465 lirayı test edecek. Bir iki gün burada belki stabil kalabilir, yatay hareket olabilir veya biraz geri çekilme olabilir. Sonrasında da hedef 2553. Zaten Haziran ve Temmuz civarlı aylarında biraz mevsimsel olarak yaz tatiline gidiyor herkes. Biraz geri çekilme olabilir piyasada. Sonrasında da tekrardan Ağustos-Eylül gibi benim tahminim yılı 2800-3000 arasında kapatır endeks. Dolara gelince dolar yaklaşık 10 gündür yatay hareket ediyor. Tabii bunun karşılığında kur garantili mevduatın yapılması bunu sağladı. Dolara talep az. Sadece şirketler talep ediyor. Onun dışında yatırımcılar talep etmiyor. Dolarda ise yatay hareket devam edecek. Desteği 14.70, bir alt desteği 14.33. 14.33'ün altına yani belki faiz arttırımı bu hafta olursa faiz arttırımı gelirse Merkez Bankası'ndan önümüzdeki hafta o zaman belki biraz 14'ün daha altına inebilir. Şu anda anketlere göre faiz arttırımı görülmüyor ama enflasyonu biraz frenlemek için bir nebze belki bir 200-250 basman faiz arttırımı gerekiyor diye düşünüyorum. Doların direnci ise 14.80 ve 15.19 şu an için. Altının onsu gün içerisinde bir pik yaptı. 1970'leri gördü. Sert bir hareket yaptı. Pozisyon boşaltımı diye düşünüyorum ben onu. Şu anki desteği 1948, bir alt desteği 1920, bir sonraki desteği 1886. Yaz aylarında 1886'ya kadar yaşayabilir. Tabii Ukrayna ve Rusya haberlerine göre. Altının zirvesi de, onsuz zirvesi de 1975 ve 1994. Zaten 1970'e bugün göre 1975'e test etmiş olduğunu varsayıyoruz. Brent'te ise yine 100 doların altında seyrediyor. 98 dolar şu an. Desteği 96.96. Bir alt desteği 92.19. Umarız ki ondan sonraki bir alt desteği 85 dolar. Oraya kadar geri çekilme yine altında beklendiğimiz gibi yaz aylarında, Haziran Temmuz ayında tabii ki Ukrayna Rusya'dan gelecek haberlere göre gevşeme olabilir. Yukarı direncide 106 ve 110 dolar olarak belirttik. Bu haftalık bu kadar. Teşekkür ederim. Peki biz de teşekkür ederiz. Şimdi ekranlarımızda destek ve dirençleri de görüyoruz. Sağ olun bizim için hazırladığınız bu güzel rapor için teşekkür ederiz. Mehmet Bey, kolaylıklar diliyoruz. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
Evet. Şimdi sıra kripto paralarla ilgili Ali Bahçıvan'a bağlanıyoruz. Sorularda gelmiş zaten, birkaç soru var. Sanırım sorularda Twitch TV Faruk Badi'den gelmiş. Ekranın altında görünüyordur. Hemen bağlanalım biz Ali Bahçıvan Bey'e. Umarım hemen de açar. Evet. Yeni düştü. Ali Bey, cep telefonunuza mesaj atacağım. Sorulara bir bakalım. Aradığınız kişi telefon açıp. Biz orada o zaman sorulara bir bakalım. Ali Bey bizi arayacaktır. Ali Bahçıvan. Evet. Fatih Dosti sormuş Twitch'ten. Kira fiyatlarının her geçen gün daha da fazla artması ile birlikte ciddi bir barınma sorunu yaşamaktayız. Bu fiyat artışı ne zaman son bulacak? Evet. Bana mı sordu? Şimdi kira birçok artışı, şey söylenir. Kira artışının engellenmesi için birden çok şey var, sebep var. Bir, geri dönüşüm şeyiyle sistemde ciddi anlamda İstanbul'da bir sıkıntı var, kiraların artış şeyi. Bir de yurt dışından gelen yabancılar ve Türkiye'ye işte gelen mülteci olarak gelen kişilerden kaynaklanan durum var. Bir de inşaatlardaki ciddi anlamda bir arz durumu yok ve enflasyona bağlı olarak zaten şeyler belirleniyor, kira artışları. Bunların belli şekilde olduğu gibi biraz önce söylediğiniz 20 tane üründe fiyat sabitlenmesi gerekir şeklindeki söylediğiniz şekilde belki tavan kira artışlarını da belli noktalarda insanların gelir durumlarına göre sabitletmesi gerekir diye düşünüyorum ben en azından. Asgari ücrette çalışan bir kişi veyahut da işte asgari ücretin biraz üzerinde alan bir kişi en kötü yerlerde giriş ve zemin katlar yani çok ciddi paralar, yüksek miktarda fiyatlar isteniyor. İnsanların bunu ödeme durumu ve ödeme sıkıntısı olduğu biliyorum. Onun için buna yani sistemin bir çözüm bulması lazım farklı bir şekilde. Kira artışını ben önemsiyorum ciddi anlamda. Yani sıkıntı olan işlerden bir tanesi de bu. Başka ne söylenebilir? Bilemiyorum. Siz de bu konuda bir öneriniz. Öncelikle demin söyledik, inşaat maliyetleri çok yükseldi. Bir kere konut stokunun arttırılması gerekiyor ama lüks konuttan bahsetmiyorum ben. Bizim halkımız için üretilmesi gereken konut stokundan bahsediyorum. Ali Bey de bağlandı şimdi. Ali Bey bir saniye, hemen sözümü bitireyim. Bu kira artışının önlenmesinin en önemli yolu halk tipi, yani lüks olmayan normal konut stokunun çoğaltılması. Konut stokunu çoğaltırsanız arz fazlaşacağı için talebi karşılayacaktır. Bir nebze olsun geri düşecektir. Ama şu anda demin de söyledik, beton fiyatları 2 yılda 4 misline katladı. Çimentoyu hala ihraç ediyoruz %30'unu. İnşallah bu konuda acil önlem alınır ve tabii ki yabancılara satış sınırlandırılması şart. Kanada'nın yaptığı gibi bizim de yabancılara satışı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Onlar %20 artışta bunu yapıyor. Bizim fiyatlarımız inanılmaz katlanmış durumda. %200-300 artmış durumda konutlar. Ve Avrupa'daki gibi bu gidişle insanlar birkaç kişi, yani oda kiralama sistemine gideceğiz böyle giderse. Çok haklı dinleyicimiz. Sayın ismine bir bakayım beyefendinin. Hemen bakıyorum. Buyurun Ali Bey, siz bir şey söylüyordunuz.
Yani vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılayabilecek konut üretilmesi gerekiyor. Fatih Dosti'ye geliyor bu cevap. Evet. Bizim vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılayabilecek tip konutların devlet tarafından üretilmesi gerektiğini düşünüyorum önce. İhtiyaçlarını karşılayabilecek bir dönem devlet sübvansiyonu. Evet, kira devlet öder gibi, kira yardımı bile olabilir. Evet, kira öder gibi ev sahibi olacaksınız diye bir proje vardı. Bunların hayata geçirilip uygulanabilir olması belki en sağlıklı çözüm olacaktır. Evet. Şimdi Ali Bey'e bağlanacağım. Ali Bey'e sorular var. Ali Bey hoş geldiniz Sayın Ali Bahçıvan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Güzel bir akşam oluyor. Sohbet ediyoruz burada. İzleyicilerimiz birlikte sorularımız geliyor. Sizin için de hazır 2 sorum var. Hemen onlardan önce ben böyle 2 tane cümle söyleyeceğim. Kripto parayla ilişkin bu hafta. Esasında çok şey var da SEC Başkanı Securities Exchange Commission Amerika'daki SPK diyelim sayın izleyicilerimize, Gary Gensler tokenlarında SEC tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi ve en büyük 5 varlık fonu Binance, Coinbase varlık borsası olan fonu dedim pardon. 5 varlık bunların işlem gördüğü en büyük 5 birim ortam diyelim. Binance, Coinbase ve Kraken'in düzenlenmesini ve buna bir bakış nasıl söylenir? Düzenlemelerle seyredilmesi ve yönlendirilmesi gerektiğini söylemiş. Şu anda bu 5 tane büyük kripto borsası da bütün bu kriptoların işlem hacminin toplam %99'unu oluşturuyormuş. Böyle bir şey. Şimdi hala ben TBMM'nin kripto para raporunu bulamadım. İnşallah bulacağım bu hafta ama sizi dinliyoruz efendim. Çünkü güzel haberleriniz var biliyoruz. Ekrana da yansıtacağız. Evet. Yani Türkiye bu konuda dediğim gibi geç kaldı. Yıllar evvel biz bu konuyu gündeme getirmiştik. Eğer orada hızlı davranılsa şu anda Türkiye kripto para üzerinden bayağı yüklü bir sermaye çekmiş olacaktı. Üstelik de bu kadar ilgi varken. Tabii yani Türkiye'de yaklaşık 6 milyondan fazla yatırımcı var. Ama bu piyasadan yeterince faydalanamadığımızı görüyorum. Yani bugün dünyanın en büyük Binance sahibi Türk olsaydı, Türkiye merkezde olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Yani bunu yapabilirdi Türkiye geçmişte. Bu konuda adımlar atsaydı. Yani buradan gelecek kaynağı düşünün Türkiye'ye. Buradan yapılacak halka arzları düşünün. Bunların hepsini kaçırdı. Şimdi gene yani sadece yasaklamayla olaya düz mantıkla nasıl vergi alırım, nasıl bu işten benim avantam ne olur mantığıyla yaklaşılırsa Türkiye olarak bu işten gene çırak çıkarız. Ben bu geçtiğimiz hafta bir borsadaki bir mağduriyeti bu blockchain dünyasında ilk defa tanıtan kişi oldum. Buna ilişkin ne yazık ki tabii medyamız her zamanki üstün şeyini kullanarak çok fazla gündeme getirmedi. Biz burada gündeme getireceğiz şimdi onu. Evet çünkü tabii ki ortaya bir mağduriyeti koyarsanız bunu yazmaya, çizmeye çekiniyorlar. Ama dünyada önümüzdeki dönemde dünya basınında yer alacağını ben düşünüyorum. Türkiye'deki dünya basının temsilcileri bile niye bunu haber yapmadık diye utanacaklardır bu olunca. Çukurova ve Kepez'in biliyorsunuz bir sürü mağduru var. Bunlar devlet eliyle özelleştirilen bir kurum. Çukurova ve Kepez Elektrik sevgili izleyicilerimize bir tekrar edelim. Çok genç izleyicilerimiz var burada bizim şu anda karşımızda. Evet yani o zamanlar neredeyse borsanın en büyük şirketleri olan en fazla temettüyü dağıtan yani bugünün Ereğlisi, PEP gibi, Tüpraş gibi hisselere gelip devletin bir günde el koyup
oradaki tüm yatırımcıların da hisselerinin bedelini vermemesi gibi bir durum söz konusu olmuştu. Yaklaşık 2003 yılında, bundan 18 sene evvel. Biz de orada çok büyük mücadele verdik bu yapılan yanlışı. Evet, hatırlıyorum. Düzeltilmesi için, mecliste yasa tasarılarının çıkması için çok mücadeleler verdik. Birçok tasarı hazırlandı, sonradan geri çekildi vesaire. Sonucunda bu başarıya ulaşmadı. Yıllar sonra biz bu konuyu nasıl gündeme getiririz? Siz bir hissenin işlem sırasını kapatarak onun yok edemezsiniz. Burada kapanırsa yeni bir dünyada, yeni bir dünya piyasasında, yeni bir borsada biz bunu NFT olarak tekrar işlemi açarız demek istedik. Ve Çukurova ve Kepez Elektrik Rejiden görüntüyü alabilir miyiz rejiden? Hatıra NFT'lerini çıkardık. Burada yatırımcı sayısı. Evet. İzleyicilerimiz şu an görüyorlar ekranda. Evet. Yatırımcı sayısı kadar basıldı. Bunlar o dönemki 9.000 tane Çukurova, 3.000 tane Kepez. O an hissede olan yatırımcıların sayısı kadar ve kapanış fiyatı da 134 dolarda o günkü kapanış fiyatını temsil ediyor. 134 dolar. Evet. Yani bugün baktığınızda aslında yatırımcıların çok büyük bir o dönemde zarar ettiklerini görüyoruz. Bu mağduriyet bir şekilde karşılanmadı. Bunun gibi Sabah Yayıncılık, Medya Holding, EGS, Yaşar Bank, Demir Bank, Aktaş Elektrik, bunun gibi sayabileceğim birçok hisse senedi var. Bunların hepsinde tamamında yatırımcı haklı. Hatta Demirbank'ta dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de kazanıldı. Evet, hatırlıyoruz. Ona rağmen kimseye bir ödeme yapılmadı. Biz bu satıldı diyorlar. Yani satıldıysa o zaman parasını öde. Yani açıkçası evet haksızız ama mahkemeyi de kaybettik ama biz bunu ödemeyeceğiz diyorlar. Yani bu yüzden bu tür şeylerin bir daha tekrar edilmemesi için biz bir yerden başlattık bu kampanyayı. Ama bundan sonra ne olur, nasıl devam eder? Açıkçası önümüzdeki dönemde dünya kamuoyundan buna tepkiler gelip onları da izlemeye devam edeceğiz. Bu dünyada bir ilktir. NFT açısından da bir ilktir. NFT piyasasının bu şekilde kullanılabildiği, sosyal sorumluluk projeleri açısından da gündeme getirmek için, evet, getirilebildiği, adaletsizliği, evet, adaletsizliği ki bu tamamen buranın mantığıyla özdeşleşen bir şey, bir kavram. Devam edeceğiz. Belki Metaverse dünyasında Çukurova'nın barajını tekrar inşa ettireceğiz. Belki başka süper yerlerde kapanan yani İnşallah gerçeğini diyelim. Gerçeğine dönelim biz. Evet, yani yatırımcının mağduriyeti bir şekilde, önümüzde seçimler de var. Yani ben hep şunu söylüyorum. İktidarın çalışıp çalışmaması hiç önemli değil. Muhalefetin çalışkan olup olmaması önemli. Eğer bir ülkede muhalefet tembelse asıl problem orada başlıyor. Bugün 2 milyona yakın yatırımcı var. Hangi muhalefet partisi bunlara sahip çıkıyor? Buna göre bizi üzen şeyler bunlar. Yani bir tane temsilci atayım. Bu platformda şimdi birçok gencimize de bu işten haberi olmayan birçok gence Çukurova'yı, Kepez Elektrik ve Çukurova Elektriği de demin saydığınız şirketleri de duyurmuş olduk. Şöyle bir girip inceleyeceklerine eminim. Şimdi size gelen başka sorular da var. Bir de Ali Bey'in bir söyleyeceği var. Ali Bey önce bir konuşsun. Sayın Ali Aydemir, Borsa Uzmanları Derneği Başkanımız. Sonra ben şimdi size gelen soruları size mesaj atıyorum aynı zamanda. Bir bakın Ali Bey, oradasınız. O arada Ali Bey'i dinleyin. Bu Çukurova ve Kepez deyince ben başka bir konuyu hatırladım burada. Şey olarak da Ali Bey ile biz sermaye piyasasında halka açılıp ve kapanan hisselerle ilgili çok mücadele ettik. Yıllarca birlikte bu konuda mücadele vermeye çalıştık ama sonuçta bir ilerleme kaydedemedik. 2 milyon civarında yatırımcı olduğu doğrudur, evet. Bu
biraz daha aileleriyle birlikte düşündüğümüz zaman bu 4 ile 5 milyon arasında bir yatırımcı sistemde mevcut. Şu ana kadar bu yatırımcılarla ilgili bir çalışma yapılmadı ve bunların sorunlarını çözüm üretebilecek bir plan projede yok. Şu ana kadar yapılmış olan hiçbir siyasi partinin gündeminde de yok. Önümüzdeki dönemdeki Türkiye'ye belki bugün alacaklar. Evet. Bir de Çukurova'nın geçmişte halka açık olan ilk firmalardan bir tanesi. 91 yılıydı. 91 yılında Çukurova'nın sahte hisse senedi basıldı o dönemde. Ben Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nda çalışıyordum. Ama fiziki olarak hisse senetlerini de tanıyordum. Yani bu baskımında ve dağıtımında onların hisse senetlerinin organizasyonunda finansman müdürlüğünün işlemlerini yaptığım için bu hisse senetleri piyasada dolaşımda fakat bir türlü sahte hisse senediyle doğru yapılan hisse senedinin ne olduğunu bulamamışlar. Mali şube araştırıyor, işte borsa araştırıyor falan. En sonunda benim ismimi gündeme getirmişler. Belki ilk defa söylüyorum bunu sistemde. Bu da bir borsa anısı Ali Bey. Bir borsa anısını gündeme getirmek istedim. Sonra mali polisler geldi. Borsada salondayız, dediler ki seninle mi görüşmek istiyoruz? Sen ne konuşacaksın falan dedim. Bir anda tedirgin oldum. Ya tedirgin olacak bir şey dediler. Bir konuyla ilgili bilgi almak istiyoruz dedi. Sonra o zamanki borsa başkanı Muharrem Kars'ın, onu da anmış olayım buradan. Sağ olsun. Odasına çok çıktık. iyi bir başkanımız. Birden çok hisse senedini, böyle 20'ye yakın hisse senedini masanın ve koltukların üzerine sermişler. Bir türlü 3 aydır bu işte uğraşıyoruz ve dediler bunun içinden çıkamadık. Sizin isminizi verdiler. Buradan tek bu işi çözüm üretecek kişi sizin olduğunuzu söylediler dediler. Ben ilk bakışta hisse senetlerinin o şeyini tanıdığım için Ç'ye baktığımda Ç'nin bir tanesinde o nokta bitişikti, bir tanesi de ayrıydı. Ç'si. Evet, Çukurova'nın Ç'si. Evet. Dedim ki tüm ayrıntı burada. Birbirlerine baktılar ve hayretle dediler ki biz 3 aydır uğraşıyorduk. Bana çok teşekkür ettiler. Güzel sahteydi evet. onlar. Şık bir sahte yapmışlardı. Ve onun dışındaki tüm ayrıntılar aynı. Ve Çukurova'nın sahte ve hisse senetleri de o zaman o şekilde gündeme gelmiş oldu. Ali Bey, Çukurova ve Kepez borsada bir başlangıçtır. Belki bu şekilde de borsadaki ve yatırımcıların önümüzdeki dönem sorunları, problemleri de buradan çözüm için sonuca gideceğimizi ümidini taşıyorum şu anda. Sizinle birlikte bu kripto paralar ve diğer konularda tüm dünyada ve sistemde geldiği zaman birlikte birçok kurumu ziyaret ettik, yaptık ama ve bir ilerleme kaydedilemiyor. Nedense dünya sisteminde oluştuktan sonra en son trene binmeye çalışıyoruz. Bak ona. Yok, onun için de işe yaramıyor. Bu sefer yapacağız. Teşekkür ederim bu tür şeyi gündeme taşıdığınız için. Peki. Şimdi Çukurova öyle ilginç bir hisse ki o dönemde sahtelerini bile ödediler. Bir fon oluşturuldu. Evet. Hatırlıyoruz. Sahtesi ödenen hisse gerçeğini ödememek gibi bir durum söz konusu oldu. O da çok büyük bir tarih. Yani bu da başka bir anı. Yani bir özelleştirmeden vatandaşa satılan bir hissenin kurum batmadı. Kurum çalışıyor şu anda. Firma çalışıyor. Üretiyor. Hala üretiyor firma. Hala büyük bir firma ve üretiyor. Evet. Aynı barajlar çalışmaya devam ediyor. Başka kişilerin. Hala Türkiye'nin, hala esasında o yatırımcıların. Evet. Tabii bu bir de halka açık olarak kurulmuş. İlk olarak Dünya Bankası böyle istemiş. Halka açık olarak kurulan enteresan firmalardan ne kaldı ki? Zaten bakıyoruz. Atatürk Sümer Bankı kurmuş. Tekstil Sümerlerin ismini vermiş. Etibank'ı kurmuş. Evet. Madenciler diye onun ismini vermiş. Bir tek İş Bankası kaldı. Yani diğerlerin hepsi yok oldu gitti. Yani bu isimleri yaşatamadık. Çukurova'yı yaşatamadık. Hiçbir şeyi yaşatamıyoruz. Yani Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkamıyoruz. İşte burası çok önemli izleyicilerimizin için, yetkililer için, yetkili olacak yetkili adayları için bunların hepsi çok önemli cümlelerdi. Bu akşam çok güzel bir sohbet oldu aslında burada. Şimdi size gelen gençlerimizden Twitch hesabından gelen sorular var. Bir tanesi 53 Mile'dan demiş ki fiziksel sanat eserlerinin dijital olarak yani NFT olarak satılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yatırım yapılması mantıklı mı demiş. Valdemar -lol alt -lol ise demiş ki
NFT ya da kriptoya yatırım yapmak mantıklı mı? Hangisi daha güvenli bir liman demiş. Şimdi kripto dediğimizde kripto paralar aynı Amerika'da ilk otomobil fabrikaları kurulduğunda 12 bin tane... Sesiniz gidiyor Ali Bey. Birazcık sesinizi yükseltirseniz izleyicilerimiz dinlesin. Amerika'da ilk otomobil fabrikaları kurulduğunda 12 bin tane otomobil fabrikası yapılmış. Herkes evinin garajında bir araba üretmeye çalışmış. Parçasını almış, onu almış. Sonunda geriye kalan 10 tane, 20 tane firma. Şimdi buraya da baktığımızda coinlerde binlerce coin var. Geriye belki 20 tanesi kalacak. Ama bunlar devam edecekler. Bu çok önemli bir tespit. Yani bu bitmeyecek. Bu kripto para piyasası bir şekilde devam edecek. Çünkü insanların artık ticaretin içine o kadar çok bulaştı ki bu iş ve dünyadaki işte baktığımızda dolar bugün 1 trilyon dolardan 8,5 trilyon dolara emisyonun arttığını görüyoruz. Yani bunun işte altın fiyatları savaş olmasa artamıyordu. Neden? Çünkü Amerika bu işin karşısında olduğu için merkez bankaları dolar yerine altın taşımasınlar diye. Bakın ne kadar az gelişmiş ülke varsa tabii, dolar fazla. Dolar yani bunu yani bizim Türkiye'de öyleydi bir zamanlar. Yani %10'uydu altın. Sonradan çok fazla arttı altın pozisyonu. Merkez Bankası bilançosunun içinde. Gelişmiş ülkelerde bu %80'ler 90'lardadır. Yani başka bir ülkenin parasını taşımazlar. Şimdi önümüzdeki dönemde altın yerine belki bu kripto paralar bile geçebilecek Merkez Bankası bilançolarının içinde. Yani doların hükümranlığından kurtulmak isteyen ülkeler için özellikle. Özellikle ve baktığımızda bu coinler belli bir ekosistem oluşturuyor. Bu sadece alışveriş, bunların ekosistemine bağlı tokenlar, yani bu coin'e bağlı. Şöyle coin token'ı şöyle izah edeyim size. Amerika'da bir Luna Park'a gittiğinizde Türk lirasıyla... Sesiniz gidiyor. Amerika'da bir Luna Park'a gittiniz diyelim. Türk lirasıyla jeton alabilir misiniz? Alamazsınız. Dolar almanız lazım. Herhangi bir token'ı da almanız için... Ses kısıldı. İyi mi ses? Hı. Devam. Herhangi bir coin'i de almanız, token'ı almanız için ona bağlı coin'i almanız lazım. Herhangi bir NFT'yi satın almanız için ona bağlı coin'i almanız lazım. Bu da o coin'i yaşatıyor. Yani şu anda bizim yani Türkiye olarak yani destek vermemiz gereken bence AVAX. Yani, Avalanche, evet. Evet. AVAX diye kısaltılmışı. İzleyicilerimiz duysunlar, evet. Evet, Profesör Doktor Emin Siler başarılı bir geliştirici, evet. Evet ve burada yani bu coin için işte ben de çevremde yazılımcı arkadaşlarla ne yapabiliriz? Buna faydası olacak ne tür ürünler yapabiliriz? Bunu Türkiye'de nasıl entegre edebiliriz bazı şeylere? Ona çalışıyorum. Yani neden? Çünkü bu milli bir değer gibi aslında baktığında. Yani şu anda bizim bu pazarda geri kalmış yerimizi tekrar üst sıralara taşımamız için Türkiye için de bir fırsat. Bu konuda neler yapılabilir ona bakmak lazım. NFT dediğimiz olaysa şu anda daha çok yeni ama insanların büyük gelirler elde edebildiği bir şey. O yüzden şu an için yatırım mantıklı olabilir ama sonrasında bir takım manipülasyonlarla vesaire çünkü NFT herkes çıkarabiliyor. Burada neler yaşanabilir açıkçası onu bilemiyorum. Yani ama şu anda bu piyasada doğru NFT seçenler para kazanıyorlar. Ama ne zamana kadar bu devam eder onu bilemiyorum. Şu anda zaten kripto para piyasasında da bir geri çekilme yaşanıyor. Bu biraz daha evet öyle. Yani benim tahminim 36-37 binlerin altına çok gelebileceğini düşünmüyorum Bitcoin'de ama yani 30 bin dolar diyenler var. Düşüşte herkes çünkü tersini söyler. Çıkışta da farklı şeyler söylerler. Ama bir şekilde bunun her zaman cidden alınıp tutulduğunda çok daha yukarılara gittiğini
gözlemledik. Çok Riske fazla girip alsat fırsatı ilk da- zamanlarda belki almak ve güvenilir olanları bulabilmek. Bu soruların Yani cevabı. ama evet, bu devam edecek. Yani bu devam ettiği sürece biz de bu ekosistemden nasıl faydalanırız ülke olarak buna bakmak lazım. Ama Evet. dediğim gibi bizde yani siyasi sorun var. Yani ben dediğim gibi muhalefet çalışkan olmalı. Yani ben iktidar çalışkan olmalı demiyorum, bakın. Muhalefetin çalışkan olması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Evet. Aslında siz de biz de şu anda muhalefet ediyoruz, değil mi? Yani evet, kelime sivil oyunları. görevli bir sivil toplum örgütü olarak, vatandaş olarak benim bu yaptığımı muhalefetin yapması lazım. Gidip Doğru de yani söylüyorsunuz. pazarda soğanı gösterip bilmem ne yapıp. Yani insanlar çünkü diyor ki sen gelince ne yapacaksın? Yani bugün iktidar buraya gelirken elinde bir proje vardı. Ben Türkiye'yi şuradan şuraya getiririm diye geldim. Ama ben Evet. sırf eleştirerek bir yere gelemezsin. Çözüm Çözüm öneriyoruz. Biz yöntemleri burada ortaya- çözümleri öneriyoruz. İşin içindeyiz. Öneriyoruz. Evet, bize danışırlarsa güzel yardımlarda bulunacağız inşallah. İnşallah Yani bizi zaten- dinliyorlardır. Ama ben dinlediklerinden eminim yani. Yok, biz Hacı Mutlaka Bey'le çok çalışmalar anlattık. olacaktır. Evet. Yani birçok konuda çözülmesi gereken öyle çok sorunlar var ki. Peki, Yani ama yani bugün Türkiye'de engelliler hakkında hiçbir şey yapılmıyor mesela. Büyük bir sorun. İnsan yerine koyulmuyorlar. Yani bunlar için bir şeyler yapılması lazım. Diğer birçok konu var. Yani Türkiye'de o kadar çok çözülmesi gereken sorun var ki, yaşlılarla ilgili, işte Alzheimer hastalığıyla ilgili. evet, diğer konularla yaşlar ilgili, büyüyor. Yaşlıların bakımı, yaşlı bakım merkezleri, gençler kendi geçinemiyorken yaşlılarının ilacı, sağlık harcamaları, barınmaları hepsi Yani- bir sorun. Bunlar yaşlanan nüfusumuzun karşı karşıya olduğu sorunlar. Bir tane sorumuz daha var Twitch'ten. Yine Faruk Badi'ye gelmiş. Silent of King ismiyle bize yazmış. Metaverse evreni tahminen ne zaman hayatımıza girecek? Esasında SimCity oyunlarıyla girdi. Şimdi Metaverse evreni çok hızlı hayatımıza girecek. Mesela bir markete gidip alışveriş yapmak, gene gözlüğü takıp oradan hele bir de %10, %20 daha indirimli burada sana satıyoruz dedikleri anda bir bakacaksınız herkes o gözlükleri almaya başlamış ve alışverişini onunla yapmaya başlamış. Sonra bu satılık konutlar var mesela, yani evi gezmek istiyorsunuz, onunla yapabileceksiniz. Araba almak istiyorsunuz, arabayı onunla alabileceksiniz. Yani bir otel gezmek Hareketsizlik istiyorsunuz, o olacak otelde- biraz gibi geliyor. Eyvah, kilo alacağız. Obez toplum, daha da obezleşeceğiz. Yani ama mesela Antalya'da bir otel var, tatil yapmak istiyorsunuz ama gidemiyorsunuz. Ha. Yani görüp içinde o olayı burada gezip görebileceksiniz. Ona göre gideceksiniz tatile. Yani bu yüzden Metaverse projeleri, Metaverse şeyleri çok artacak. Türkiye'de işte biz de yazılım alanında yatırımlar yapıyoruz. Bu binaları inşa ediyoruz. Bunun içini inşa ediyoruz. Şu anda bunu zevk için yapıyoruz ama yarın öbür gün veya yurt dışından bunu isteyenler oluyor. Onlara yapıyoruz ama yarın öbür gün yani bu inşaatçısından restoranına, mesela bir köfteci var, adam diyor ki ben illaki harcayacağım parayı, bana diyor bir Metaverse'de bir köfte dükkanı açın. Yani Güzel. böyle insanlar da var yani. Kendi dijital satış platformunu oluşturmuş olacak o köfteci de. Yani dünyadaki Metaverse'deki bir köfteci olmayı istiyorum ben. Yani bunun dönergesi çıkacak. Yani ayrancı diğer niye olmasın yani, Türkiye'nin milli değerleri de böyle bir şekilde. Yani bizim mesela bu Decentraland var. İlk Metaverse dünyası manayla işlem yapılan. Orada bizim Bir daha 50 dolar tekrar aldık. edin bu cümleyi. İzleyicilerimiz böyle daha özümsesin. Ha. Decentraland diye geçiyor. Centerland. Facebook'un manası. Evet. Decentraland. Ve Burada 50 Centerland'de mana ile işlem yapılıyor. Tabii. Orada geçen para o. 50 dolarlık bir arsa şu anda 14.000 dolar. Yani 50 dolar aldığımız bir arsa 14.000 dolar oldu orada. Yani Aman Allah'ım.
yani şimdi Ama Mana geriliyor. Onu da söyleyelim. yani Takipteyim. çünkü rakipleri var başka işte tokenlar var, dünya haritası üzerinde Tabii şu aynı anda yerde hepsi geriliyor. Birazcık gerileme trendinde. Ama yani bu bazıları ayrışacaktır yani. Bu bir hafta Şu anda, böyle. Yani şimdi her şey Bitcoin'e dayalı gidiyor şu andaki. Bu böyle olmaması lazım. Yani bir Ethereum daha farklı olması lazım. Bir Avalanche bilmem işte. Evet. Yani bazılarının buna ters korelasyon göstermesi lazım. Bu arada Avalanche'ı geliştiren Türk'ün adını burada zikretmek istiyorum. Vatandaşımız bizden biri Emin Gür Sirer. Kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Daha çok güzel şeyler yapacak inşallah. İnşallah. Yani evet. o ekosisteme katkı için biz de bazı ürünler hazırladık. NFT'ler, maliyeti NFT çok pazarları. daha düşük üretiyor coin'i. Yani tabii o coin'i desteklemek için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Yani çünkü Türkiye'ye böyle şeyler lazım. Evet, güzel bir sohbetti. Gene konuşacağız, gene birlikte olacağız Ali Bey. Sağlıklı, keyifli günler olsun. Ülkemizin, insanımızın yüzü gülsün. İnşallah yani. Yatırımcının yüzü gülsün, ülkemizinki de gülsün. Herkes yatırımcı olabilsin. Milli gelirimiz daha da çok artsın diyoruz. Tabii ki daha çok şey söyleriz ama süremiz bitti. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ali Bey de teşekkür ediyor buradan. İzleyicilerimizin başka sorusu yok gördüğüm kadarıyla. Bana en azından şu ana kadar. Programda çok fazla izlendiğini duydum. Yollarda bana hatta çeviriyorlar. Yani öyle mi? Çok sevindik buna. Bir daha söyleyin de bari bir daha duyalım. Yani çok fazla izleniliyormuş. İnşallah biz dost sohbeti gibi bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz burada. Yıllardır 1989'dan beri benim, 85'ten beri Ali Aydemir'in, gene Mehmet Tafralı'nın, Mustafa Aşkın'ın, sizin, Yunus Kaya'nın şu birkaç haftadır katılamasa da çok emekleri var. Bu programda bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize, daha da yapacağız. Buradayız. Bizi takip etmeye devam etsinler. Detayı için yine konuşacağız. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Evet, şimdi biz bu telefonu kapattık. Yine sorular geliyor ama hepsini söyleyemeyeceğiz sanırım. Vaktimiz bitti. Finansal okuryazarlık kısmı bu haftalık kalsın. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Ben de kapatmadan önce sadece şunu söylemek istiyorum. Ekonominin hepsi aslında bir beklentidir. Beklentiyi düzeltirsek, halka umut verirsek, bekleneceğinin güzel şeyler bekletirsek onlara, ekonominin düzelmemesi için hiçbir sebep yok. Beklentiyi düzeltmek için de söylenilen, rica edilen, uyarılan konularda düzeltmelere gitmek gerekiyor. Bunların hepsini zaten günlük basından da Türkiye'nin duayen kişilerinden, ekonomistlerinden duyuyoruz. Aslında herkes her şeyi biliyor. Çözüm çok basit. Beklentiyi düzeltmek. Onun için yapılacaklar da belli. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz haftaya pazartesi yine Kanal 34 ekranlarında ve Twitch TV'de hesap adı Faruk Badi hesap adında burada olacağız. Teşekkür ediyoruz. İlginizi, alakanıza duyuyoruz, mutlu oluyoruz. İyi akşamlar diliyoruz hepinize. Güzel bir hafta olsun.